Sevgili dostum, kanalıma hoş geldin. Bugün Danyal peygamberi, Hazreti Danyal'in hayatını, hatta parmağındaki yüzüğü ve yüzükteki sembolleri işleyeceğiz. Başlamadan önce kanalıma abone olmanı ve beğenmeni çok isterim. Hadi başlayalım. Danyal peygamber, İslam öncesi dönemde yaşamış olan bir peygamber ve Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biridir. Danyal peygamberin hayatı hakkında Kur'an'da detaylı bir anlatım bulunmamaktadır. Ancak İslam dışı kaynaklardan ve İslam geleneklerinden elde edilen bilgilere dayanarak Danyal peygamber hakkında bazı bilgilere sahibiz. Danyal peygamber Kudüs'ün etrafında bulunan Sus kentinde doğdu. Babası Nasiruddin'dir ve İsrail kabilesine mensuptur. Danyal gençlik yıllarında Allah'ın kendisine verdiği hikmetle öne çıktı. İnançlı ve bilge bir kişi olarak tanındı. Danyal peygamberin en meşhur hikayesi kendisine atfedilen rüyaları yorumlama yeteneğidir. Danyal peygamber, Kral Nebukadnezar'a hizmet etti. Kral gördüğü rüyaların anlamını öğrenmek için Danyal peygamberin yardımını istemişti. Danyal peygamber, kralın rüyasını yorumladı ve bu sayede kralın takdirini kazandı. Bu olay Danyal peygamberin bilgelik ve peygamberlik yeteneklerinin tanınmasına yol açtı. Danyal peygamberin rüya yorumlama yeteneğiyle ilgili hikaye, Kral Nebukadnezar'ın hüküm sürdüğü Babil İmparatorluğu döneminde gerçekleşti. Kral Nebukadnezar bir gece çok karmaşık ve anlaşılması güç rüyalar gördü. Rüyalarının anlamını öğrenmek istedi ancak hiç kimse ona doğru bir yorum sunamadı. Bu durum üzerine Danyal peygamber kralın huzuruna çağrıldı. Danyal peygamber kendisine gösterilen rüyayı Kral Nebukadnezar'a anlatmasını ve ardından da rüyanın yorumunu yapmasını istedi. Danyal peygamber kralın gördüğü rüyanın bir heykelin yıkılıp parçalanmasıyla ilgili olduğunu ve bu heykelin farklı malzemelerden yapıldığını anlattı. Ve Danyal peygamber rüyayı şöyle yorumladı. Heykelin başı altından, gövdesi gümüşten, bacakları tunçtan ve ayakları demirden yapılmıştı. Ardından bir taş heykelin ayaklarına vurdu ve tüm heykel tümüyle parçalandı. Bu taş büyüyerek büyük bir dağa dönüştü ve dünyayı doldurdu. Danyal peygamber rüyayı şu şekilde açıkladı. Heykeldeki farklı malzemeler farklı krallıkları ve imparatorlukları temsil ediyordu. Rüyanın sonunda yıkılan heykel ise insanların kendi güçlerine dayanmalarının sonunun geleceğini, ancak Allah'ın egemenliği ve krallığına dayanan bir çağın geleceğini simgeliyordu. Taş, Allah'ın müdahalesini ve hakimiyetini temsil ediyordu. Kral Nebukadnezar, Danyal peygamberin yorumunu doğru ve etkileyici buldu. Danyal peygamberin bilgeliği ve peygamberlik yeteneği sayesinde kralın takdirini kazandı. Kral Nebukadnezar, Danyal peygambere yüksek bir mevki verdi ve onu önemli bir danışman olarak kabul etti. Bu olay Danyal peygamberin bilgelik ve peygamberlik yeteneklerinin tanınmasına ve Babil İmparatorluğu'nda etkili bir figür haline gelmesine yol açtı. Danyal peygamber, halka ahlaki öğütler vererek ve doğru yolu göstererek İsrailoğullarını Allah'a yönlendirmeye çalıştı. Ayrıca kendisi de Kral Nebukadnezar döneminde İsrailoğullarının sürgüne gönderildiği Babil'de yaşadı ve orada toplumunun sorunlarıyla ilgilendi. Danyal peygamber Babil'deki İsrailoğullarının manevi lideri ve savunucusu oldu. Danyal peygamberin Babil'deki yaşam boyunca Kral Nebukadnezar ve ardılı olan Kral Baltazar gibi çeşitli krallarla etkileşimde bulundu. Danyal peygamber bu krallara Tanrı'nın mesajlarını ileterek adaletin önemini vurguladı ve onları doğru yola yönlendirmeye çalıştı. Bunun yanı sıra Danyal peygamberin hayatında bazı mucizeler de rivayet edilir. Örneğin bir olayda kafirler, Danyal peygamberi kıskananlar, Danyal peygamberi aslanlarla dolu bir mağaraya attılar. Ancak Tanrı'nın himayesiyle aslanlar ona zarar vermedi. Bu olay Danyal peygamberin imanının gücünü ve Tanrı'nın koruyuculuğunu gösteren bir mucize olarak anlatılır. Danyal peygamberin yüzüğü, başından geçen maceraların sembolü olarak parmağındaki yüzüğün taşına biri erkek, biri dişi iki aslanın arasında bulunan genç bir çocuğun dişi aslan tarafından sevilmesi işlendi.
Danyal peygamberin hayatı boyunca İsrailoğullarına ahlaki öğütler verdiği ve onları Allah'a yönlendirdiği anlatılır. Aynı zamanda kendi dönemindeki toplumsal haksızlıklarla mücadele etti ve adaleti sağlamak için çaba gösterdi. Danyal peygamberin hayatı, onun Tanrı'ya olan sadakati, bilgeliği ve doğru yolda olanlarla rehberlik etme isteğiyle ön plana çıkar. Danyal peygamberin adaleti ve dürüstlüğüyle tanındığı, halkın arasında sevilen bir lider olduğu söylenir. Aynı zamanda kendisi bereketin de peygamberidir. Rivayete göre Babil kralı rüyasında İsrailoğullarından gelecek bir erkek çocuğun kendi tahtını sarsacağını görmesi üzerine İsrailoğullarından doğan erkek çocukların öldürülmesini emretti. Bu nedenle Danyal peygamber doğunca ölümden kurtulması için dağ başında bir mağaraya bırakılmıştır. Mağarada bir erkek ve bir dişi aslan himayesinde büyüyen Danyal peygamber delikanlı olunca kavmi arasına karışmıştır. Bir kıtlık senesinde Tarsus'a davet edilen Danyal peygamberin Tarsus'a gelmesiyle birlikte bolluk olmuştur. Bu nedenle Danyal peygamber Babil'e geri gönderilmemiş, ölünce de Tarsus'ta şimdiki Makam Camii olarak anılan yere gömülmüştür. Hicri 17. yılında Hazreti Ömer devrinde Tarsus fethedilince Danyal peygamberin mezarı açtırılmış, burada büyük bir lahit içerisinde altın iplikle dokunmuş kumaşa sarılı, uzun boylu bir ceset görülmüştür. Cesedin Yahudiler tarafından çalınmaması için Hazreti Ömer'in emri üzerine önceki yerinde gayet derince defnettirilip üzerine de Berdan nehrinden gelen ufak bir çayın suyunu kabın üzerine geçecek şekilde akıtıp hiç kimsenin kabre el sürmeyeceği şeklinde emniyete alınmıştır. Nitekim caminin son tamiratı sırasında çok derinlerde caminin arka ve alt kısmında suyun giriş yerinde gayet kalın ve gayet muntazam mazgal demirleri çıkmıştır. Danyal peygamberin cesedi bu mazgallardan geçen suyun çok aşağısındadır. Söz konusu alanda yapılan kazı sonucu mezar ortaya çıkmış ve çevre düzenlemesi yapılarak 2014 yılından itibaren Danyal peygamberin kabri olarak ziyarete açılmıştır. Başkan Burhanettin Kocamaz rüyasında Hazreti Danyal'ı gördüğünde kendisine evladım üzerimdeki çamurları temizle demiş. Bu görsel ve etkileyici rüya Başkan Kocamaz'ın içinde büyük bir heyecan ve inanç uyanmasına neden olmuş. Hemen harekete geçmiş ve kazı çalışmalarının başlaması için gerekli adımları atmıştır. Başkan Kocamaz'ın liderliğindeki ekip, kazı çalışmalarının hızla başlaması için planlamalara başladı. Öncelikle rüyanın gösterdiği yerde araştırmalar yapıldı ve bölgenin tarihi ve arkeolojik önemine ilişkili bilgiler toplandı. Eğitimli arkeologlar ve uzmanlar rüyanın işaret ettiği alanda kazı yapılacak alanları belirledi. Kazı sırasında çeşitli arkeolojik buluntular ve izler gün yüzüne çıktı. Başkan Kocamaz ve ekibi bu önemli keşifleri dikkatlice belgeledi ve uzmanlara danışarak tarihlerini ve önemini belirlemeye çalıştı. Buluntuların değeri ve önemi arttıkça projenin genişletilmesi ve daha fazla kaynak tahsis edilmesi gerektiği konusunda farkındalık oluştu. Proje hazırlıkları da hızla ilerledi. Kazı çalışmalarının başarısı ve ortaya çıkan buluntular, Başkan Kocamaz'ın liderliğindeki ekibi bölgenin tarih ve turizm potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmek için motive etti. Gerekli altyapıyı sağlama çalışmaları da sürdürüldü. Danyal peygamberin mezarı Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunmuştur. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Makam Camii'nde bulunan Hz. Danyal peygamberin mezarından yayılan hoş kokuyu hissedenlerin kendinden geçtiği ise belirtilir. Eski cami görevlisi Veysel Alışkan, Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz 1996 yılında Hazreti Danyal'ı rüyasında gördükten sonra başlattığı kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan mezarı ziyarete gelen bazı vatandaşların güzel kokuyu hissettiklerinde kendilerinden geçtiklerini anlatıyor. Makam Camisi karşısında bulunan eski cami görevlisi Alışkan, kazı çalışmaları sırasında ziyarete gelen bazı kişilerin çok güzel bir koku hissettiklerini, kendisinin de aynı kokuyu fark ettiklerini söylüyor. Alışkan yaşanan olayları şöyle anlatıyor. Bir süre önce işçiler kazı çalışması yaparken yaklaşık 8-10 metre aşağıda işçi bilmeden Hazreti Danyal aleyhisselamın üzerindeki Horasan harçlı yapıya kazmayı vurunca düştü bayıldı.
Bu Horasan harcının üzerinde işlemeli mozaikler var. Harcın üzerinde yine 2 kat asfalt bulunuyor. Kabrin yerinin tespit edilmesinde ben şuna şahit oldum. Dışarıdan gelen bazı ziyaretçiler bana güzel kokular geldiğini ve kendilerinden geçtiklerini söylediler. Ben de dualar okuyarak mezarın etrafında dolaştığım zaman aynı kokuyu hissettim. Gördüğünüz gibi topraklarımız kutsal, topraklarımız bereketli ve topraklarımız resmen peygamberler geçidi, peygamberler diyarı. O kadar şanslıyız ki, o kadar şanslıyız. Sevgili dostlar, videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kanalımız yayına girdiği bir aydan beri birçok değişik, kültürel, sosyal birçok video yayınlamakta. Diğer videolarımı da incelemeni ve onları da izlemeni şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer istediğin herhangi bir konu varsa bana bildirmeni çok isterim. Yorumlarda belirtebilirsin. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum.